Dekopaj serimizde bu kez boş Pringles, boş cips kutularını atmıyoruz. Onlardan böyle şık bir mutfak organizer seti yapıyoruz. Nasıl mı yaptım? Başlayalım. Kağıt zımpara ile cips kutusunu zımparalıyorum. Akrilik beyaz boya ya da multi surface beyaz boya. Devam ediyor. Beyaz renkle astar çektim. Kurumaya bırakıyorum. Bej renk oluşturacağız. Çok az akrilik sarı boya. Beyaz. Kahverengi. Karıştırıyorum hepsini. Bej rengin güzelliği, hemen cips kutusunu boyamaya başladım. İlk kat bej rengi boyadım. Kurutuyorum. İkinci katı hazırlıyorum. Beyazı biraz artırarak rengi açtım ve başlıyorum. Keyifli bir bölüm. Boyama aşaması. Alttakini kapatsın diye bir tık daha koyu renk yapmıştım ve üstüne biraz daha açık, tam bej oldu. Şöyle yakından iyice göstereyim. Çok güzel bir renk tonu elde ettik. Bej. 2 kat yeterli oldu. Kurutuyorum. 2 kat bej boya ile cips kutusunun dönüşüm işlemini başlattık bile. Boyunu ölçtüm. Yazacağım yeri yukarıdan ve aşağıdan 5'er santimlik bırakıp orta kısma kurşun kalemle yazdım. Ben de şu anda stencil olmadığı için kalemle yazıyorum ve boyayacağım. Yazısını kitchen tools olarak yazdım. Tahta kaşıklar buna koymak için. Ve buraya küçük bir desen yapacağım. Şöyle bir kalp yaptım. Kahverengi boya ile yazacağım. Başlıyorum. Çok az siyah alıyorum. Yazımızı yazdık. Şimdi sevdiğimiz o lüks dokunuşlu kısımlara geldik. Metalik altın sarısı. Kullanabileceğim kıvama getiriyorum suyla. Peçetede kontrol ediyorum. Minik bir kalbimiz var. İlk onunla başlayalım. Küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu üst kenardan başlıyorum. Üst kısımda çok ince altın detayını ekledim. Ve bu küçük lüks dokunuştan alt kısma da devam edeceğim. İnce bir çizgi halinde bir noktadan başlıyorum. Metalik sarıyla ince çizgilerle çalışmaya, lüks dokunuşlar yaptık. Buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum. Yorumlarda metalik sarıyla bu dokunuşlar hakkındaki fikirlerini paylaşırsan sevinirim. Devam ediyoruz. En sevdiğimiz kısma başlıyoruz. Dekopaj. Peçete dekopajı için bu deseni kullanacağım. Tabi bunu olduğu gibi deliğine yeni desenler oluşturacağım. Peçetenin ince katına ulaşma çalışmasını başlıyorum. Peçeteyi makasla kesmiyorum. Burada uygulayacağım dekopajda daha doğal ve profesyonel bir görüntüye ulaşmak için elimle şöyle yırtarak peçeteyi, zaten çok ince bir kat, kolayca yırtılıyor, desenlerine ayırıyorum. Peçete deseniyle ilgili, dekopajla ilgili yorumlarınız varsa fikirlerinizi merak ediyorum. Kullanacağım peçete parçalarından ayırdım. Başlıyorum. Dekopaj tutkalı. Bu tarz dönüşüm videolarını seviyorsanız, dekopaj olsun veya diğer dönüşüm çalışmaları, kanalda birçok video var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bir naylon parçası aldım ve deseni yüzeye iyice yerleştiriyorum. Hava kabarcıklarını da alıyorum bu arada.
Bu kenarı bitirdik. Bu organizerin dekopajını tamamladım. Kurumaya bırakıyorum. Bej rengi hazırlıyorum ve bej renkli bir kontör geçeceğim. Kenarlara, hepsinin değil bazılarının nasıl farklılaştığını göreceğiz hep birlikte deseni. Kahverengi aldım. Biraz beyaz alıyorum. Çok ince olmalı. Kalın olursa deseni bozar. Sadece bazılarına fazla alırsam desen bozulur. Çok az alıyorum. Bazı yaprakların aralarına çok az 3 boyutlu görüntüsü vermek için vernik aşamasına geçiyoruz. Dekopaj çalışması kurudu ve şimdi ultra mat su bazlı vernik kullanıyorum. Hem koruyor, püf noktasını açıklıyorum burada. Yumuşak ve yassı bir fırça ile. Vernikte kemikleşme süresi denen süre var 20 gün. 20 gün sonra temizlemek için şöyle nemli bir bez alıp temizleyebiliriz. Bu çalışmada cips kutusunu atmadık, dönüştürdük. Kopaj ve metalik sarıyla altın dokunuşla yaparak organizer kaşıklığımızı yaptık. Mutfakta kullanmak üzere. Şöyle de göstereyim desenini iyice yakından. Kaşıklarımızı içine yer. Multi Surface beyaz. Akrilik boya da olur. Başlıyorum bunu da boyamaya. Böylece devam ediyorum. Astar boya tek kat sürdüm. Kurumaya bırakıyorum. Astar boyası kurudu. Bej renk hazırladım. Boyuyorum. İlk kat bej rengi boyası bitti. Kurumaya bırakıyorum. Kurudu. Hemen ikinci kat bej renk boyamaya başladım. İkinci kat bej boya bitti. Kurutuyorum. Evet, bu Pringles cips kutusu atıl kapasiteli, çöpe atmadım. Değerlendiriyorum. Boyu 22 santim. Bunu ölçerek üst kısımda 7 santim, alt kısımda ise 11 santimlik boşluk bıraktım. Tam orta değil, biraz daha yukarıya yakın. Kahverengi var bu tarafta, biraz daha siyahla karışık kahverengi. Metalik altın sarısıyla şık lüks dokunuşlara devam ediyorum. Alt ve üst katta ince çizgi, lüks dokunuş yapmaya devam ediyorum. Bir noktadan başlıyorum. Organizerimizin boyası kurudu ve dekopajına başlıyorum. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Aynı yapraklardan devam ettim ancak her birinde deseni biraz daha farklılaştırdım. Şık bir görüntü elde etmek için uğraşıyorum. Vernik alıyorum yine. Verniğin tamamen kemikleşmesi için 20 gün bekleyelim ve sonra hafif nemli bir bezle böyle tozunu alabiliriz. Eski Pringles cips kutusuna atmadım. Onu rap olarak değerlendirdim. Buna mutfakta streç filmlerimizi yerleştireceğiz. Organizer olarak kullanacağım. Ve alüminyum folyo. Hepsi derli toplu bir arada mutfakta ve çok az yer işgal edecek. Yağlı pişirme kağıdını da yerleştirdim. Bu çalışmayı da tamamladık. Üçüncü Multi Surface beyaz. Bej renk oluşturacağız. Cips kutusunu boyamaya başladım.
İlk kat bej rengi boyası bitti. Kurumaya bırakıyorum. Biraz sonra çok güzel bir çalışmaya başlayacağız dekopajla. Cips kutusunun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz şu an. İkinci kat bej boya bitti. Kurutuyorum. Yazının boyası kurudu. Şimdi metalik altın sarısı kullanıyorum yine. Kalbimizi yaptık. Şimdi yine küçük lüks dokunuşlarımızdan bu kısım için yukarıda ve aşağıda ince çizgi çekeceğim. Metalik sarıyla ince çizgiler yukarıda ve altta ve kalple lüks bir dokunuş kazandırdık. Şimdi dekopaja başlama sırasındayız. Dekopaja başlıyoruz. Yeniden desenler oluşturuyorum. Dekopaj tutkalım azaldı, ondan alayım. Siz olsaydınız bu peçetenin deseninden tamamını kaplayarak mı faydalanırdınız ya da iki sıra halinde düz desen mi yapardınız? Yorumlarda buluşalım, desenleri nasıl uygulayacağınız hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Kopararak yapmak tahmin ettiğim gibi çok daha güzel sonuç verdi. Buraya bunu deneyeceğim. Deminki olmadı. Hiç sorun değil. Tamamen kurumadan hemen çıkarma imkanımız var yerinden. Evet. Bu organizer kutumuzun dekopajını da tamamladım. İnce verniği sürmeye başladım. İkinci kat ince verniği sürmeye başladım. Son olarak da kapakla ilgili bir çalışma yapıyorum. Kenarları çakmak yardımıyla keskin taraflarını birinci kat kurudu. İkinci katı boyuyorum hemen. Kurutuyorum. Temizlememiz gerektiği zaman hafif nemli bir bezle siliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Plastik poşetleri mutfakta buna koyacağım. Şöyle. Ve sonuç hazır. Gerçekten çöpe atılacak cips kutularından böyle şık bir mutfak organizer seti yapmak oldukça keyifliydi. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.